Merhaba, Tefekkür serisinin ilk bölümünde insan psikolojisini yani ruh bilimini ele alıyoruz. Günümüzde psikoloji modern bilimin bir dalı olarak kabul edilir. Aslında birçok açıdan bakıldığında psikoloji bilimi tamamen olmasa da büyük ölçüde gerçekleri örtmektedir. Demek istediğim her ne kadar bazı durumlarda dış faktörlerin de etkisi olsa da maddenin ötesinde maddeyle iç içe olan enerjisel yapıları bulunan şeytan ve nefs diye bir gerçek de vardır. Bu düşünce yapısı birçok kültür ve inanışta olmakla beraber özellikle en doğru ve sonuç veren haliyle İslami kaynaklarda sıkça karşımıza çıkar. Peki insan psikolojisi denilen şey gerçekten de bu kadar karmaşık mı, yoksa bir şeyleri bilerek ya da bilmeyerek atlıyorlar mı? Ama şunu önceden söylemeliyim. Bedendeki, özellikle beyin ve sinirlerdeki bozukluk ve eksiklik doğumdan gelen bir şey olabileceği gibi sonradan bir kaza ile de meydana gelebilir. Ve kimileri bir takım rahatsızlıkları tamamen cinlere bağlarken kimileri de tamamen beyindeki kimyasalların eksikliğine bağlar. Fakat bu söylemler durumu daha da karmaşıklaştırır ve hastalıkları tedavisiz bir kısır döngüde bırakır. Ayrıca bu video belirli bir meslek grubunu itham altında bırakmak için yapılmamıştır. Şimdi gelin bütün bunları ve dahasını birlikte değerlendirelim. Öncelikle insan psikolojisinin ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Psikoloji veya ruh bilimi içgüdüsel davranışları ve zihni inceleyen bir bilim dalıdır. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncelerin incelenmesini içeren psikoloji çok kapsamlı bir bilimsel alandır. Bu alanda uzman olan ve aynı zamanda bilgi araştırması yapanlara psikolog denir. Ancak psikoloji biliminin atladığı şey bazı konularda asıl tedaviyi ortadan kaldırması ve bunu başka isimlerle adlandırmasıdır. Basit bir örnekle bir arabanın motoru olmalıdır. Bu insandaki nefsi temsil etsin ve dışarıdan hortum aracılığıyla benzin pompalanması gerekir. Bu da şeytanı temsil etsin ve bu arabaya da insan denilsin. Fakat bu hususta motor ve benzin yani şeytan ve nefs hakkında sadece bizim öne sürdüklerimizi, bizim adlandırmalarımızla bil yeter denilsin. Psikoloji biliminin insana yaklaşım şekli budur. İnsanı anlamaya çalıştığını söylerken aslında insanı bir takım gerçeklerden uzaklaştırır. Şeytan cahil olduğumuz konularda duygularımızı manipüle edebilecek gizli telkin özelliğine sahiptir. Hatta bazen bunu kesin olarak bildiğimiz konularda bile yapmaya çalışır. Ve bunu kalbin sol tarafından uygular. Yani o bölgenin sağından, solundan, önünden ve arkasından mana yani his göndererek yapar. Elbette ki insana nefs aracılığıyla ulaşır. Bu arada kalpte meleğin ilham verdiği yani iyilikleri ve doğruları telkin ettiği bir bölüm de vardır. Fakat eğer yeterince bilgi ve inanç yoksa şeytanın ağır olarak sağdan ve diğer yönlerden yaklaşma illüzyonu bunu örtebilir. Bütün bunlar şeytanın insana farklı yollardan duygu, his, düşünce ve bazen de psikoloji biliminin görsel, işitsel ve dokunsal halüsinasyon dediği sanrıları meydana getirir. İnsan psikolojisi biliminin özellikle sanrı ve halüsinasyon konusundaki tutumları ise çok katıdır. Evet, insanı anlamaya çalıştığını söyleyen bu bilim dalı kendisini bilinçli olarak dar kalıplara hapsettiği için birçok hususta olduğu gibi bu durumlarda da insana zulmeder. Şöyle anlatayım. Sanrı ve halüsinasyon yaşayanların gerçek olmayan şeyleri duyup gördüğünü ve bunun akıl hastalığıyla alakalı olduğunu söyler. Ve bu hastalar kesinlikle şizofren veya benzer birkaç teşhis altında tedavi edilmeye çalışılır. Fakat genele bakıldığında doktorlar bu tedavinin ömür boyu süreceğini söylüyorlar. Bu da mantıken tedavi edemedikleri anlamına geliyor. Farmasötik yani ilaç şirketleri içinse bu durum ömür boyu ilaç satmak anlamına geliyor. Diğer yandan bu ve benzeri hastalıklar yeri gelince birer silah olarak da kullanılabiliyor. Şizofreni ve diğer psikiyatrik tanılar bazı durumlarda siyasi muhalifleri susturmanın bir aracı olarak da kullanılmıştır. Ve kurulan global
global sistemin dışına çıkmaya çalışanlar için bir kenarda bu tür tanılarla kariyerleri ve hayatları damgalamak için beklemektedir. Psikiyatri bilimi bazı eleştirmenler tarafından bir hastalık üretim merkezi olarak da görülüyor. Kullanılan ilaçların çoğu hastalığı tedavi etmekten ziyade sözde semptomları baskılayarak düşünce ve hareket yetilerini yavaşlatıyor. Bu ilaçlar yan etkileriyle insanları daha da hasta ediyor. Psikiyatri bilimi kültürel olarak da farklılıklar gösteriyor. Doğuda çalışan bir psikiyatristin normal gördüğü bir durumu batıdaki meslektaşı anormal olarak değerlendirebiliyor. Genel olarak bakıldığında dini inançlar şizofreni, psikotik düşünce, milli değerler manik depresif, Anadolu felsefesi ise obsesif olarak değerlendirilebiliyor. Bu durum psikiyatrinin tanılarının kültürel bağlamlara göre değişkenlik gösterebileceğini ortaya koyuyor. Üstelik ruhun işleyişi değil de beynin işleyişi, yapısı ve insan toplum davranışları ile ilgili dersler almış kişilerin ruh sağlığı hakkında tanı ve teşhis koyması akla savaş açmaktır. Eğer konu ruh bilimi ise ruhsal ve manevi bir temas gerektirir. Dediğim gibi ruh sağlığı bölümü yani psikoloji bölümü gözle görülmeyen bir şey olan ruhla ilgilidir. Fakat bunu zihin üzerinden tedaviye uğraşır. Bütün bunların yanı sıra tedavi olmaya giden birisi ruhla ilgili ya da görülmeyen bir şeyle ilgili bir cümle kurduğunda doktor o kişiyi şizofreni tanısıyla damgalayabiliyor. Mesela psikoloji bölümünün mantığını kendilerine uygularsak bütün psikologlar sizce ne hastası oluyor? Çünkü mantıken görmedikleri bir şeyi gördükleri şeylerle tedavi etmeye çalışıyorlar. Ayrıca bazı doktorlar ilaç şirketleriyle yaptıkları anlaşmalara göre tanı koyabiliyor ki bu da ahlak dışı bir durum. Türkiye'de yapılan Hipokrat yemini ahlak üzerine kurulu değil miydi? Yoksa bazı doktorlar içlerinden orijinal Yunanca metne sadık kalarak mı yemin ediyorlar? Çünkü orijinal metinde içlerinden bir tanesinin biseksüel olduğu 4 Yunan tanrısına, bunun dışında tanrı ve tanrıçalara yemin ediliyor. Oysa Allah'ın 99 isminin içerisinde tanrı diye bir isim yok. Bildiğiniz üzere psikoloji ruh bilimi olarak geçer. Fakat insandaki manevi zehirlenmeleri ruh üzerinden değerlendirmek çok saçmadır. Çünkü ruh hasta olmaz. Hasta olan insandaki manevi cevherlerdir. Ve bu cevherlerin kirlenmesi sonucunda bir takım nefsi ve şeytani hastalıklar zuhur eder. Bu hastalıklar genel itibariyle nefsin istekleri ve şeytanın vesvesesi ile güç bulur. Bu da demek oluyor ki modern psikoloji insanları tedavi etmek yerine şeytan ve nefsin hile ve oyunlarına hastalık ismi koyuyor. Böylece hem gerçek tedavinin ıskalanmasını sağlıyor hem de bütün sorunu insanın kendisine yüklemesine yol açıyor. Bu da içten bir karamsarlık ve daha fazla hasta hissetme sonucu doğurabiliyor. İnsan psikolojisi bilimi madem insanı anlamak ve tedavi etmek üzerine kurulu, peki neden şeytan ve nefs kavramlarını genel anlamda insanın kendi düşünceleri ve hisleriymiş gibi kabul ediyor? Aslında bu bilim dalı özellikle Yahudilerin ve Hristiyanların üzerine çalıştığı bir kurgudur. Bu görüşüm psikolojinin aslında akla ve mantığa uygunmuş gibi tasarlandığı fakat temelde insanı içindeki ve yanındaki düşmanına karşı kör eden bir yanılsama olduğunu savunur. Psikolojinin tarihine baktığımızda bu alanın gelişiminde önemli katkıları olan birçok ismin Yahudi ve Hristiyan kökenli olduğunu görürüz. Örneğin Sigmund Freud modern psikolojinin kurucusu olarak kabul edilir ve Yahudi kökenlidir. Ve genele baktığımızda Yahudiler kendi ırkları dışındaki insanları birer hayvan hükmünde görürler. Freud'un bilinçaltı, rüyalar ve çocukluk deneyimleri üzerine yaptığı çalışmalar psikolojinin temellerini atmıştır ve birçok konudaki düşünceleri haddinden fazla sapkıncadır. Üstelik Freud'a göre id kavramı kişinin ilkel benliğidir. Hazzın doyumu ilkesine göre çalışır. Hiçbir sosyal kuralı önemsemeyen idin tek istediği isteğinin anında yerine getirilmesidir. İd kavramı aslında nefstir. Ayrıca Carl Jung da psikolojinin önemli figürlerinden biridir.
ve Hristiyan kökenlidir. Young'ın bilinç dışı ve arketipler üzerine çalışmaları psikolojiye önemli katkılar sağlamıştır. Carl Jung'ın bilinç dışı ve arketipler kavramlarına bakacak olursak bunlar İslami bakış açısıyla ilginç bir şekilde örtüşür. Jung, bilinç dışını insanın farkında olmadığı düşünce ve duyguların deposu olarak tanımlar. İnsanın farkında olmadığı düşünce ve duygular aslında vesvese veren hannas şeytanının ve diğer birçok şeytan türünün insana bir takım yollarla telkin ettiği manaları yani düşünceleri temsil eder. Ne var ki daha demin de söylediğim gibi psikoloji denildiği zaman nefs ve şeytan gerçeği unutturulup bütün sorun insanın kendisine yükleniyor. İnsan sorunsuzdur demiyorum. Aksine aradaki farktan bahsediyorum. Demek istediğim gerçeklerin manipüle edildiği ve esas tedavinin ıskalanması için dünya çapında devasa bir kurgu oluşturulduğuyla alakalı. Bilinç dışı düşünce ve duyguların deposu demek her ne kadar rahmani ilhamlar olabilirse de konumuz psikolojik hastalıklar çerçevesinde olduğu için bu hususta kelime oyunlarıyla üstü örtülen esas konu nefs kanalıyla telkin edilen şeytani vesveselerdir. Arketipler ise kolektif bilinç dışında bulunan evrensel, ilkel imgeler ve sembollerdir. Jung'a göre bu arketipler insan davranışlarını ve düşüncelerini derinden etkiler. İslami bakış açısıyla bu kavramları ele aldığımızda bilinç dışı ve arketipler melek ve şeytan kavramları ile ilişkilendirilebilir. Bilinç dışında saklı olan negatif ya da pozitif düşünce ve duygular İslam'da genel anlamda melek ve şeytan etkisidir. Arketipler ise insanın ruhsal yolculuğunda karşılaştığı manevi semboller ve sınavlar olarak görülebilir. Tasavvufi öğretide insanın nefsini terbiye etmesi ve şeytana karşı durması bilinç dışındaki bu negatif unsurların üstesinden gelmesi anlamına gelir. Bu iki ismin çalışmaları psikolojinin temellerini oluşturmuş ve alanın bugün bildiğimiz şeklini almasına katkıda bulunmuştur. İslami bakışta ise şeytan ve nefs kavramları büyük önem taşır. Şeytan insanları doğru yoldan saptırmaya çalışan bir varlık olarak kabul edilirken nefs ise kişinin kötü istek ve arzularını temsil eder. Tasavvuf kişinin nefsini terbiye etmesi ve şeytana karşı koyması üzerine yoğunlaşır. Bu açıdan bakıldığında kişinin yaşadığı psikolojik sorunlar aslında nefs ve şeytanın etkilerinden kaynaklanır. Yani depresyon, kaygı ve benzer psikolojik durumlar modern psikolojinin iddia ettiği gibi her zaman beyin kimyasallarının dengesizliği değil, nefs ve şeytanın insan üzerindeki etkilerinin bir sonucudur. Söylemek istediğim şey, şeytan bir enerji gibidir ve mana ile kalbe ve oradan da beyne giden hisler gönderir. Bu manalar yani his ve duygu gönderimleri içsel yani kalp yoluyla olduğu için insanda bir takım kabullenme ve sorunlar meydana getirir. 1991 yılında Dr. Armour ve ekibinin çığır açan çalışmaları kalbin sadece bir kan pompası olmadığını, aynı zamanda beyninkinden 5000 kat daha güçlü bir elektromanyetik alan üreten gizemli bir organ olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu kalbin sadece kan pompalamaktan öte dönüşüm ve değişim gücüne sahip olduğunu da gösteriyor. Kalbin sinir sistemi duyusal nöritler adı verilen yaklaşık 40.000 nöron içeriyor ve kalpten gelen bilgiler duygu duyumları da dahil olmak üzere beyne birkaç getirici aracılığıyla gönderiliyor. Kalbin sadece duygularla sınırlı olmadığını, semi yani işitme, basar yani görme ve fuat yani anlama olarak adlandırılan zeka güçlerini de barındırdığına dikkat çekmek gerekiyor. Eklemek istediğim anlayış, kavrayış, farkındalık ve zeka ancak kalbe yönelerek İslam rehberliğinde mümkün olabilir. Bu noktada önümüze çıkan bir başka sorun da bazı şeyleri birbirinden ayırt edemememizdir. Çünkü nefsini dizginlemeye takva, nefsini pohpohlamaya ise kişisel gelişim denir. Tasavvufi anlayışta takva, kişinin Allah'a olan bağlılığı ve bu bağlılık doğrultusunda nefsini kontrol altına alması anlamına gelir. Kişisel gelişim ise modern dünyanın sunduğu bir kavramdır ve genellikle bireyin kendi potansiyelini maksimize etmesi, kendini daha iyi hissetmesi ve hayatta daha başarılı olması üzerine odaklanır. Ancak bu kişisel gelişim süreçleri çoğu zaman nefsin isteklerini tatmin etmekten öteye gitmez.
Kısacası kişisel gelişim adı altında sunulan birçok yöntem aslında nefsin şımartılmasıdır ve bu da çoğu zaman birçok psikolojik yani manevi hastalığı da beraberinde getirir. Tasavvufi kaynaklara göre psikoloji alanının söylediği insanın ruhsal ve zihinsel sağlığını koruması için öncelikle nefsini terbiye etmesi gerekir. Bu terbiye süreci iyi niyet, güzel ahlak, ibadet, zikir ve tasavvufi pratiklerle gerçekleştirilir. Psikolojinin sunduğu terapiler ve ilaçlar bu kaynaklara göre sadece geçici çözümler sunar ve insanın gerçek sorunlarını çözemez. Herkes bilir ki pislikleri halının altına süpürmek evi daha da kirletmektir ve sonrasında bununla çok daha fazla uğraşılması gerekir. Gerçek çözüm insanın iç dünyasında nefsini dizginlemesinde, şeytanından ve şeytanlardan Allah'a sığınmasında yatar. Bir dipnotla bitirmek istiyorum. Vicdan denen şey ruhumuzun yani o her insanın içinde olan saf ve temiz özün her insanın yanında bulunup iyiyi ve doğruyu emreden melekle kesiştiği mekanizmadır. Ne var ki günah dağlarından ruhunun önüne set çekmiş olanlar ki bu da manevi yani enerjisel kalp ile ilgili sessiz vesveseye gark olmaktan vicdanlarının sesini duyamıyorlar.